Nice uygarlığın beşiği Anadolu, verimli toprağı, tüm kültürlere açık coğrafyası ve insanının yaratıcı gücüyle habire yeni değerler, yeni güzellikler üretti. Hitit, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ya da Urart, Pamfilya, Likya ve Karya daha niceleri izlerini bıraktı bu topraklarda ve bu denizlerde. Bütün bu izler Anadolu uygarlıkları dediğimiz bir bütünün parçaları oldu. ...1950'lerde Bodrum, gözden ve gönülden uzak, yoksul bir sahil köyüydü. Antik adı Halikarnas'ı çoktan terk etmişti. Bizans döneminde buraya Petronyon adı verilmesi, Malta şövalyelerinin kurduğu kaleye de San Petrum denilmesinin üzerinden de yüzyıllar geçmişti ve Petrum sözcüğü Bodrum sözcüğüne dönüşmüştü. Bura halkı çoğunlukla denizden geçinir, geleneksel tekneleriyle yük taşır, balıkçılık, süngercilik yapardı. Tıpkı babaları, dedeleri, ataları gibi. Ve onlardan öğrendikleri yöntemlerle sürdürürlerdi bu işi. Sünger demek, ekmek parası demekti. Öteki cevheri, binlerce yılın ipuçlarını gizleyen amforaları ve binlerce yıl önceki kültürü taşıyan gemi batığının önemini ilk fark eden bir gazeteci oldu. Peter Throckmorton. Bodrum'a sünger avcılarının yaşamını araştırmak ve yazmak için gelmişti. Süngercilerle birlikte denizin dibine daldığında gördüklerine inanamadı. Yüzlerce amfora ve el değmemiş bir gemi batığı. Peter Throckmorton'un sonsuz merakı ve durulmaz heyecanı müthiş bir serüveni başlatacaktı. When I was still a graduate student at the University of Pennsylvania, Peter Throckmorton, a young New York photojournalist who was writing a book on the sponge divers of Bozburun, wrote to the University of Pennsylvania and said that he had found the oldest shipwreck ever known at Cape Caledonia. A shipwreck had never been excavated in its entirety on the seabed, but he thought it would be possible, and with the University of Pennsylvania, organize an expedition to see. Anadolu insanı en az 10.000 yıldır teknelerle denizlere açılıyordu. Bu teknelerden kimi rüzgarların, kayaların hışmına uğruyor, yükleri ve sırlarıyla suların derinliklerine gömülüyordu. Ama bu kez bu teknenin yolcuları dünyanın en eski batığına ulaşmak isteyen bir avuç gençti. Meraklıydılar, azimliydiler, inançlıydılar. Zaman kapsüllerine doğru yolculuk başlamıştı bile. The head of my department, Rodney Young, asked me if I would be willing to learn how to dive to be the archaeologist, so I took 6 of the 10 lessons at the local swimming pool, and then I had to leave for Turkey, and so I said to the instructor, can I try tank on just once, please, because I'm leaving for Turkey tomorrow and the wreck's 30-some meters deep. So when I first got to Turkey, I'd never actually dived outside a swimming pool. My first recollection of seeing the
shipwreck at Cape Galedonia, I was mainly trying to keep my balance and worry about keeping my mask on, and so I don't think I thought too much about the shipwreck. Bilinmeyenin derinliklerine daldıkça duygularının, sezgilerinin gösterdiği yoldan ilerliyorlardı. Belki yanlış yollara, belki ilkel yöntemlere yöneliyorlardı ama ilerledikçe öğreniyorlardı. Öğrendikçe ilerliyorlardı. Ve henüz hiç kimse ileride sualtı arkeolojisinin temellerini oluşturacak adımları attığının pek farkında değildi. Ne Homeros ve ne de Bodrumlu tarihçi Herodot, denizin dibinde yatan bu amforalarda taşınan şaraptan içemediler. Bu amforaları taşıyan gemi, fırtınaların ve kayaların oyununa geldiği için değil, arada birkaç yüzyıllık zaman farkı olduğu için. Ve şimdi George Bass ve ekibi denizin dibinden tekneye taşıdıkları amforalarla yüzyılların açığını kapamaya çalışıyorlardı. When I arrived at Cape Galedonia in 1960, no one had ever excavated an ancient ship on the seabed in its entirety. There were some very good experiments being made in Italy at that time on putting metal grids over wrecks, but we were still finding out how to measure as we would work on land, just measuring with meter tapes from one point to another and then making plans from that. We developed a method of making photo mosaics at the same time, and then in the 1960s, I developed a number of techniques, such as mapping with stereo photographs, just the way that airplanes map the surface of the Earth by taking stereo photographs. We even developed this for a small two-person submarine we had in Turkey in the 1960s. So the 1960s was the decade devoted to the development of the technology we needed. But still, we weren't perfect, and I think that the greatest lack we had in those days was an understanding of the conservation of underwater antiquities. The way that you bring up wood and ceramics and iron